Nadir Şah. Nadir Şah Kasım 1688'de Horasan'ın Deskirt köyünde dünyaya geldi. Asıl adı Nedre Kulu olup, Kuzey Horasan'da yaşayan Afşar Türkmenlerinin Kırklı Obası'na mensuptur. Babası İmam Kulu, bölgenin tanınmış Türkmenlerinden biriydi. Ancak Nadir, henüz çocuk yaşta babasını kaybetti. Bu erken kayıp, onun sert mizacının ve hayatta tutunma mücadelesinin şekillenmesinde belirleyici oldu. Genç yaşta, Ebivirt bölgesi valisi Baba Ali Bey'in hizmetine girerek, askeri ve idari tecrübe kazandı. Baba Ali Bey'in güvenini kazanması sayesinde, onun iki kızıyla evlendi ve bölgedeki nüfuzunu artırdı. 1723 yılında, Baba Ali Bey'in ölümü üzerine onun yerini aldı. Bu sırada İran, Afgan kökenli Galzayların istilası altındaydı. Nadir, Meşhed ve çevresinde hakimiyet kuran, Melik Mahmud-u Sistani'nin safına katıldı. Ancak bu çevrede, adının bir suikast girişimine karışması üzerine, hayatı tehlikeye girince, birkaç adamıyla birlikte kaçmak zorunda kaldı. Bu kaçış, onun yükselişinin başlangıcı olacaktı. Nadir Şah Meşhed çevresinde, kısa sürede askeri yetenekleri, liderlik kabiliyeti ve disiplin anlayışla dikkat çekti. Gösterdiği başarılar sayesinde, Horasan'ın en güçlü emirlerinden biri haline geldi. Bu dönemde, Safevi hanedanının yeniden diriltilmesi için mücadele eden Abbas Mirza, Nadir'in askeri gücüne ihtiyaç duydu ve onu Muhafız Kuvvetleri Kumandanlığına getirdi. Emrindeki yaklaşık 2000 kişilik kuvvetle Safevi davasına katılan Nadir, Tahmasp Kulu Han unvanını aldı. Meşhed'in geri alınmasında belirleyici rol oynadı. Ardından Afgan Galzaylara karşı yürüttüğü seferlerde İsfahan ve Şiraz'ı ele geçirerek Safevi otoritesini yeniden tesis etti. İstanbul'daki patrona Halil isyanının Osmanlı Devleti'ni meşgul etmesini fırsat bilerek Hemedan ve Tebriz dahil olmak üzere Irak'ı Acem ve Azerbaycan'daki Osmanlı hakimiyetine son verdi. Bu hamleler onu fiilen İran'ın en güçlü ismi haline getirdi. Nadir Şah doğu sınırlarını güvence altına almak amacıyla Abdaliler üzerine yürüyerek Herat'ı ele geçirdi. Ancak bu sırada Osmanlılar karşı harekata geçmişti. Şark Seraskeri Ahmet Paşa, Hemedan ve Kirmanşah'ı ele geçirerek II. Tahmasp'ı ağır bir yenilgiye uğrattı. Hekimoğlu Ali Paşa'nın Urmiye ve Tebriz'e girmesiyle iki taraf arasında bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşma, Tebriz, Hemedan ve Kirmanşah'ı Safevilere, Gence, Tiflis, Revan, Şirvan ve Dağıstan'ı Osmanlılara bırakıyordu. Ancak hem Osmanlı Sultanı 1. Mahmud hem de Nadir bu anlaşmadan memnun değildi. İsfahan'a dönen Nadir, antlaşmayı tanımadı. II. Tahmasp'ı tahttan indirerek, yerine henüz bebek olan 3. Abbas'ı çıkardı. Kendisi ise Vekilü't Devle ve Naibüs Saltana unvanlarıyla, devlet yönetimini fiilen ele geçirdi. Nadir Şah II. Tahmasp'ı tahttan indirip, yönetimi fiilen ele geçirdikten sonra, Osmanlılara karşı doğrudan askeri harekata girişti. Bu amaçla, emrindeki kuvvetleri 3 ana kola ayırdı. Kendisi başında bulunduğu ana orduyla, Erbil üzerine yürüdü ve buradan Bağdat'a yöneldi. Stratejik ve sembolik önemi büyük olan Bağdat, İran açısından hem siyasi hem de mezhebi bakımdan kritik bir hedefti. Ocak 1733'te, şehir kuşatma altına alındı. Ancak Osmanlı Devleti bu kuşatmayı ciddiye aldı ve Erzurum valisi Topal Osman Paşa'yı güçlü bir orduyla Bağdat'a yardıma gönderdi. Topal Osman Paşa'nın ani ve sert karşı taarruzu, Nadir Şah'ın planlarını bozdu. Yapılan çarpışmalarda ağır kayıplar veren İran ordusu, geri çekilmek zorunda kaldı. Nadir Şah bu muharebede yaralandı ve 20 Temmuz 1733'te Hemedan'a çekildi. Bu yenilgi onun askeri kariyerindeki nadir başarısızlıklardan biri olarak kayda geçti. Ancak Nadir Şah, kısa sürede toparlandı. Aynı yılın Aralık ayında, Irak seferine ikinci kez çıktı. Kerkük'ün kuzeyinde, Akderbent mevkiinde Osmanlı kuvvetlerini mağlup ederek, yeniden Bağdat'ı kuşattı. Bu sırada İran'ın güneydoğusunda, Mahmud Han'ın isyan ettiğine dair haber aldı. Ülke içinde yeni bir cephe açılmasını göze alamayan Nadir Şah, Bağdat kuşatmasını kaldırarak İran'a dönmek zorunda kaldı. Nadir Şah Şubat 1734'te, Mahmud Han isyanını sert yöntemlerle bastırdı.
Bu isyanın bastırılması sırasında gösterdiği acımasız tutum hem otoritesini pekiştirdi hem de ileride doğacak korku ikliminin ilk işaretlerini verdi. Ardından Şiraz'ı ele geçirdi ve buradan İsfahan'a geçti. Osmanlılara karşı yalnız kalmak istemeyen Nadir Şah, bu aşamada Rusya ile ittifak kurdu. Amaç, Kafkasya'da Osmanlı baskısını kırmaktı. Mart 1735'te, Rus desteğiyle Gence kuşatıldı. Ancak şehir ele geçirilemedi. Bunun üzerine, Nadir Şah yönünü Kars'a çevirdi. Arpaçayı'nı geçerek, Osmanlı kuvvetleriyle karşı karşıya geldi. Yapılan muharebede, Abdullah Paşa'nın kuvvetlerini ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu zaferlerin ardından, Gence, Tiflis ve Revan art arda ele geçirildi. Böylece İran, uzun süredir maruz kaldığı Osmanlı ve Rus baskısından büyük ölçüde kurtarıldı. Nadir Şah bu askeri başarıların ardından, artık yeni bir siyasi aşamaya geçmeye hazırdı. Askeri başarıların ardından Nadir Şah, Mugan Sahrası'nda büyük bir kurultay topladı. Ordu kumandanları, devlet erkanı, ulema ve aşiret reislerinden oluşan, yaklaşık 20.000 kişilik bu toplantı, İran tarihinde son derece önemli bir dönüm noktasıydı. Katılımcılar, Nadir Şah'tan yönetimi bırakmamasını ve resmen tahta çıkmasını talep ettiler. Nadir Şah, bu teklifi şartlı olarak kabul etti. Safeviler döneminde, devletin temel çatışma sebebi haline gelen, aşırı Şii anlayışın terk edilmesini, bunun yerine, Mutedil Caferi mezhebinin benimsenmesini istedi. Bu şartların kabul edilmesi üzerine, 8 Mart 1736'da, Nadir Şah unvanıyla tahta çıktı. Böylece, yaklaşık 2,5 asır hüküm süren, Safeviler hanedanı resmen sona ermiş oldu. Bu mezhep politikası, Nadir Şah'ın İslam dünyasında birlik kurma hedefinin bir parçasıydı. Ancak İran'da bazı çevreler tarafından onun Sünniliğe yakınlaştığı şeklinde yorumlandı. Ve bu durum ileride ciddi muhalefet doğurdu. Nadir Şah, Osmanlı Devleti ile kalıcı bir barış tesis edebilmek için, mezhep meselesini diplomatik zemine taşıdı. Barış görüşmelerinde, Caferi mezhebinin Sünni mezheplerle eşit kabul edilmesi, Mekke'de kafiriler adına bir rükün açılması ve İranlı hacılar için emiri hac tayin edilmesi talep edildi. Aylar süren müzakereler sonunda, Osmanlı tarafı yalnızca İranlı hacılar için emiri hac tayinini kabul etti. Caferiliğin 5. mezhep olarak tanınması ise, şer'i ve siyasi gerekçelerle reddedildi. Bununla birlikte mezhebin yalnızca, İran'a özgü bir uygulama olarak tanınmasında sakınca görülmedi. Nadir Şah, mezhep yakınlaşması çabalarını sürdürdü. 1746'da Necef'te, Osmanlı ve İran uleması arasında yapılan görüşmelerde, karşılıklı tavizler içeren bir mutabakat sağlandı. Bu, Şii ve Sünni ilişkileri açısından tarihi bir adımdı. Nadir Şah Mart 1738'de, Kandehar'ı ele geçirdi. Burada eski şehrin yakınına, Nadirabad adını verdiği yeni bir şehir kurarak, bölgeyi kalıcı biçimde kontrol altına aldı. Galzay ve Abdali unsurların da orduya katılmasıyla, askeri gücü daha da arttı. Aynı yıl içinde Gazne, Kabil, Celalabad ve Peşaver ele geçirildi. Ardından gözünü Hindistan'a çevirdi. Babürlü Devleti, Evrengzib'in ölümünden sonra, ciddi bir otorite boşluğu içindeydi. Bu durumu fırsat bilen Nadir Şah, büyük bir orduyla Hindistan'a girdi. 1739'da, Lahor ve ardından Delhi ele geçirildi. Delhi'de, Babürlü hazinesine el konuldu. Tahtı Tavus ve Koh-i-Nur elması, bu seferin en sembolik ganimetleri oldu. Nadir Şah, Aralık 1739'da Kabil'e döndü. Hindistan'da kalıcı olmayı istemeyen Nadir Şah, Babürlülerle yaptığı bir antlaşma sonucunda, Indus Nehri'nin batısında kalan toprakları, hakimiyeti altına aldı. Bu düzenleme ile, hem Hindistan'daki karışıklıklardan uzak durmayı, hem de elde ettiği kazanımları, kalıcı hale getirmeyi amaçladı. Bölgeyi daha kolay yönetebilmek için, Hindistan topraklarını 3 ayrı eyalete ayırdı ve idari yapıyı yeniden düzenledi. Ardından, 4 Mayıs 1740'ta Nadirabad'a dönerek, Doğu seferlerini tamamladı. Bu sırada oğlu Rıza Han, Türkistan üzerine bir sefer başlatmıştı. Nadir Şah da bu gelişmeler üzerine kuzeye yöneldi. Buhara ve Hive hanlarını mağlup ederek, bölgedeki siyasi dengeleri kendi lehine çevirdi ve yeniden Meşhed'e döndü. Aynı yıl içinde, bu kez Dağıstan ve Gürcistan seferlerine çıktı.
Yaklaşık 18 ay boyunca Kafkasya'da kalan Nadir Şah, bölgedeki isyanları bastırdı ve İran otoritesini güçlendirdi. 1743 yılında Osmanlılara karşı yeni bir sefer başlatarak, kaynaklara göre 400 bin kişiye ulaşan ordusuyla Kerkük'e girdi. Ancak bu sefer, Musul önlerinde aynı başarıyı gösteremedi. 27 Eylül 1743'te başlattığı Musul kuşatmasını, lojistik sıkıntılar ve direnç nedeniyle bir hafta sonra kaldırmak zorunda kaldı. Daha sonra, Bağdat valisi Ahmet Paşa ile yapılan mutabakat çerçevesinde, bölgedeki kutsal mekanları ziyaret etti. Bu sırada, bazı Safevi hanedan mensuplarının, tahtı ele geçirmek üzere, harekete geçtiği haberini alan Nadir Şah, vakit kaybetmeden İran'a döndü ve iç istikrarı yeniden sağladı. Aynı dönemde, Basra Körfezi'nde güçlü bir donanma kurarak, Bahreyn ve Uman üzerinde hakimiyet tesis etti. Böylece Nadir Şah, sadece kara hakimiyetini değil, denizlerdeki etkisini de genişletmiş oldu. Musul kuşatmasının sonuçsuz kalması, Nadir Şah açısından, yalnızca askeri bir başarısızlık değil, aynı zamanda siyasi bir kırılma noktasıydı. Uzun süredir devam eden seferler, ağır vergiler ve bitmeyen savaş hali, hem orduyu hem de halkı yormuştu. Tam bu dönemde Osmanlı Devleti, Safevi hanedanına mensup, Şehzade Safi Mirza'yı öne sürerek, İran tahtı üzerinde yeni bir hamle yaptı. Bu girişim Nadir Şah'ın meşruiyetini doğrudan hedef alan, ciddi bir tehdit anlamına geliyordu. Plana göre Osmanlılar, Şehzade'yi Tebriz üzerinden İsfahan'a götürerek tahta çıkaracak. Böylece İran'da, Nadir Şah'a karşı güçlü bir alternatif oluşturacaktı. Aynı anda Osmanlı orduları, İran'a 3 ayrı cepheden baskı kurmuştu. Bu gelişmeler, Nadir Şah'ı yeniden büyük bir sefer hazırlığına zorladı. 29 Temmuz 1744'te Kars üzerine yürüyen Nadir Şah, kaleyi kuşattı. Kars Doğu Anadolu'nun kilit noktalarından biri olduğu için, bu kuşatma hem askeri hem de psikolojik önem taşıyordu. Ancak 2 ay süren, yoğun top atışlarına ve saldırılara rağmen kale düşürülemedi. Bu durum Nadir Şah'ın askeri gücünün, artık sınırlarına dayandığını gösteriyordu. Buna rağmen, Nadir Şah pes etmedi. 21 Ağustos 1745'te, Kavert mevkiinde, Yeğen Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu, ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu zafer, onun hala savaş meydanında, ne kadar tehlikeli bir rakip olduğunu kanıtladı. Ardından İsfahan'a döndü. Bu dönemde, bir yandan şehirlerin imarıyla ilgilenirken, diğer yandan devlet içindeki huzursuzlukları bastırmaya yöneldi. Ancak artan paranoya, onu giderek daha zalim kararlar almaya sürükledi. Kendisine karşı komplo kurduğu gerekçesiyle, oğlu Rıza Kulu Mirza'nın gözlerine mil çektirmesi, hem halk hem de ordu nezdinde, geri dönülmez bir kırılma yarattı. Bu olaydan sonra, Nadir Şah'a duyulan korku, sadakatin önüne geçti. Uzun yıllar boyunca, Osmanlı Devleti'ne Caferi mezhebinin tanınması konusunda, baskı yapan Nadir Şah, artık bu hedefinden vazgeçmek zorunda kaldı. Sürekli savaş hali, tükenen kaynaklar ve içeride büyüyen hoşnutsuzluk, onu diplomatik bir çözüm arayışa itti. Bu şartlar altında, 4 Eylül 1746'da, Osmanlı Devleti ile Kerden Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile, iki devlet arasındaki uzun ve yıpratıcı savaşlar sona erdi. Ancak barış, Nadir Şah'ın ülke içindeki sorunlarını çözmeye yetmedi. Aksine, savaşların bitmesiyle birlikte, halkın üzerindeki ağır vergi yükü, daha görünür hale geldi. Özellikle taşrada aşiretler ve yerel beyler, merkezi otoriteye karşı, açıkça hoşnutsuzluk göstermeye başladılar. Sistan bölgesinde patlak veren büyük ayaklanma, bu huzursuzluğun zirve noktasıydı. Nadir Şah isyanı bastırmak için, son derece sert yöntemlere başvurdu. Binlerce insanın öldürülmesi, yağmalar ve sürgünler, ülkede derin bir korku atmosferi yarattı. Artık sadece halk değil, en yakın kumandanları bile, can güvenliklerinden endişe ediyorlardı. Bu ortamda, 20 Haziran 1747'de, Fethabat'ta konakladığı sırada, bir grup kumandanı tarafından çadırında öldürüldü. Suikast, ani olduğu kadar kaçınılmazdı. Nadir Şah, yıllarca korku saldığı kılıçla değil, kendi kurduğu korku düzeninin içinde hayatını kaybetti. Nadir Şah, tarih sahnesinde son derece çarpıcı bir figür olarak yer alır. Sert mizacı, acımasız disiplin anlayışı,
ve olağanüstü askeri yeteneği sebebiyle modern tarihçiler tarafından Büyük İskender, Timur ve Napolyon ile karşılaştırılmıştır. Kısa sürede geniş topraklar fethetmiş, imparatorlukları sarsmış, fakat kalıcı bir devlet düzeni kurmayı başaramamıştır. Onun seferleri, batıda Osmanlı Devleti'ni, kuzeyde Türkistan hanlıklarını, doğuda ise Babürlüleri zayıflatmış. Bu durum dolaylı olarak Rusya ve İngiltere gibi güçlerin önünü açmıştır. Bu nedenle bazı tarihçiler, Nadir Şah'ı fetheden ama ardında boşluk bırakan hükümdar olarak tanımlar. Buna rağmen, tarihsel etkisi küçümsenemez. İran'da İmamiye Şiiliğinin kurumsallaşmasında önemli rol oynamış, Afgan unsurların siyasi bir yapı haline gelmesini sağlayarak modern Afganistan'ın temellerini atmıştır. Köklü bir hanedan geleneğinden gelmemesine rağmen, tamamen kişisel askeri dehasıyla yükselmiş ve çağının dengelerini değiştirmiştir. Ancak onun kurduğu düzen, ölümünden sonra hızla çökmüş. Yerine geçenler iktidar mücadelelerine sürüklenmiştir. Bu yönüyle Nadir Şah, gücün zirvesine tek başına çıkan, fakat ardında sürdürülebilir bir miras bırakamayan, tarihi bir figür olarak hatırlanır.